dünyanın lojistik açıdan en önemli merkezi. Anadolu toprakları. Gelişmiş dünyanın hem ekonomik hem kültürel anlamda birbiriyle en önemli bağlantısı. Ve bu bağlantının en önemli sebeplerinden biri, Fırat Nehri. Fırat Nehri öyle bir nehir ki, aktığı güzergah boyunca Anadolu'yu Basra Körfezi'ne, Basra Körfezi'ni de Anadolu'ya bağlar. Bu bölge o dönem, günümüzde olduğu gibi sadece petrolden beslenen bir yer değil. Tarih boyunca bu bölgede, Ur ve Uruk gibi müthiş devletler hüküm sürdü. Peki bu ülkeler bu zenginliklerini neye borçlu? Elbette ki limanlarına ve liman ticaretine borçlu. Bir zamanlar fakirlikten kırılan Kuveyt ve benzeri ülkeler bugün devasa bir ekonomik güce hükmediyorlar. Bu bölgede Bahreyn gibi, Dubai gibi muazzam kentler kuruldu. İşte bu zenginliğin kaynağı olan ticaret limanları, dünyanın birçok noktasından kalkan konteyner yüklü gemilere ev sahipliği yapar. Bu bölge, Afganistan ve Pakistan coğrafyası da dahil, sürekli bir kargaşa ve karmaşa halindedir. Peki neden? Çünkü günümüz dünyasında kullanılan tüm teknolojinin hammadde kaynağı buralardan temin ediliyor. Milattan önce 4. binde bu coğrafyada altın madeni kaynakları var. Kıymetli madenleri, kıymetli baharatları, fil dişlerini, lüks eşyaları, en ucuz yoldan en fazla miktarda buralardan temin ediyorlar. İşte bu ticaret ağının bir kolu da Mısır'a uzanıyor. Mısır jeopolitik olarak Afrika'ya açılan kapıyı tutar. Mısır'ın hemen güneyinde yer alan topraklarda dünyanın en büyük altın rezervleri bulunmaktadır. Dolayısıyla M.Ö. 2. binde gördüğümüz, Firavunlar devrinde gördüğümüz tüm anıtsal yapılar, piramitler, devasa heykellerin maddi kaynağı ile bildiğimiz tüm zenginliklerin kaynağı, işte güneydeki bu altın cevheri topraklardan elde edilen gelirdir. Gelirlerinin kaynağı altın rezervleriyle dolu olan bu coğrafyadır. Günümüzde Basra Körfezi'nde bulunan önemli ülkeler Suriye ve Irak'tır. Özellikle Suriye limanlarından elde edilen gelirler çok önemlidir. Enerji, tarım, konfeksiyon teknoloji ham maddeleri hep bu limanlardan geçer. 2. binin can alıcı limanlarından biri de Biblos limanıdır. Sur kenti, 2. binden beri yazılı belgelerde de karşımıza çıkan çok önemli, zengin kentlerden biridir. Zengin olmasının temel sebebi liman gelirleri ve liman ticaretinden elde ettiği vergilerdir. Yine Hayfa kenti, dünya bilim ve teknolojisinin merkezlerinden biridir. Bugün Hayfa, çok önemli bir liman kentidir. Hayfa ve onu da içine alan ticari ağ, bizi Mısır'a bağlar. Uluslararası ticaret buradan döner. Dolayısıyla Kıbrıs'ın güneyinde ve kuzeyinde farklı uluslararası ticari ilişkilerin ve bağlantıların olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlantılar, M.Ö. 3. binde kurulmuş bağlantılardır. M.Ö. 3. binde bu bağlantılar, deniz aşırı ticaret yollarıyla netleşmiştir. Buralarda hangi devletleri, hangi imparatorlukları kurarsanız kurun, izledikleri yollar ve savaş nedenleri asla değişmeyecektir. Ve maalesef bu ilk görülen şey olmadığı gibi, son görülen şey de olmayacaktır. Bunun için M.Ö. 4. binin sonlarına bakmak lazım. 4. binin sonlarında bu topraklarda, Suriye ve Irak topraklarında şehir devletleri kuruluyor. Bu şehir devletlerinin her birinin üretim potansiyeli, katma değer üretme potansiyeli farklı. Dolayısıyla da, bunlar hem birbirlerine muhtaç, hem de birbirleriyle rekabet halinde. Topraklarını ne kadar genişletebilirlerse, ne kadar vergi gelirlerini arttırıp bu bölgede ne kadar çok savaş oluşturabilirlerse, o kadar çok hazinelerini arttırabiliyorlar ve büyüyorlar. Anadolu coğrafyasındaysa daha henüz şehirleşme yolunda olan kitlelerin iktidar mücadelelerini görüyoruz. Bölgeden gelen arkeolojik verilere baktığımızda, her şeyin Basra Körfezi ve Doğu Akdeniz arasında başladığını söyleyebiliriz. Peki doğudan gelen tehdit neydi? Tabii ki her zaman olduğu gibi, Elam'dı. Afganistan ve çevresindeki bütün kontrol merkezleriyle İpek Yolu ve Baharat Yolu o dönem Elam'ın kontrolünde bulunuyordu. Ancak, bu iki önemli yolun güzergahı da Anadolu'dan geçer ve sonrasında Avrupa'ya uzanır. O nedenle bu coğrafyayı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Çünkü işin içinde ekonomik sebepler var. Hiçbir güç bölmek istemedi. Asur, Akad, asla bölmek istemedi. Çünkü belli ticari yolları ve güçleri elinize almadan imparatorluk kuramazsınız. Bu bildiğimiz dünyanın ilk devleti olan Akad için de geçerliydi. Bunun için kendinizi sürekli yenilemeniz gerekir. İktidarınızı sürdürmeniz için bu şarttır. Devletlerin iktidarı zayıfladığı anda temel bir çöküş oluyor. Ve kaçınılmaz olarak bu çöküşte, başka yerlerden gelen göçebelerin de mutlaka etkisi oluyor. M.Ö. 3. binin Suriye steplerinden gelen büyük göçler, devletleri ekonomik olarak bitiriyor. Bu göçler,
Akad döneminde ve 3. Ur döneminde de karşımıza çıkıyor. Hatta 3. Ur dönemi bu nedenle korkunç bir bitişe uğramış. Çünkü o dönem bu göçleri besleyip destekleyen birileri var. Kim var diye baktığımızda, karşımıza o bölge üzerinde hak iddia eden Elam çıkıyor. Bu göçebelerde Elam'ın desteğini net olarak anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bir tetikleyen, bir de tetiklenen oluyor. Tetiklenen o kadar hızlı ki, temeli sağlam atılmış uygarlıklar bile bir süre sonra ekonomik olarak dayanamıyor ve büyük çöküntüye uğruyor. Tabii hemen birdenbire 5-10 yılda olmuyor, en az 50 ila 70 yıl civarına yayıldığını gözlemliyoruz. Şimdi ilk şehir devletleri ve sürece bakalım. Mezopotamya coğrafyasındaki ilk şehir uygarlığı olan Sümer uygarlığının M.Ö. 4000 civarında Güney Mezopotamya'da kurulduğu düşünülüyor. Sümerler, Basra Körfezi'nde yolculuk yapabilmek ve Kuzey Hindistan'daki Harappalılarla ticaret yapmak için gemiler inşa etmiştir. Kumaş, deri, yarı değerli taşlar ve bakır ticareti yapmışlardır. M.Ö. 3000 civarında Sümerler, Mezopotamya'nın kuzeyinde bulunan Samilerle sıkıntılar yaşamış, M.Ö. 2334 civarında Akadlı Sargon iktidara gelerek, dünyadaki ilk hanedanlık imparatorluğunu kurmuştur. İmparatorluk, Mezopotamya ve Doğu Akdeniz bölgesinde, günümüz Suriye ve Lübnan'ın da hem Akad hem Sümer dili konuşan halkları yönetmiştir. Akad İmparatorluğu, kuruluşundan 180 yıl sonra, M.Ö. 2154'te yıkılmıştır. Akad İmparatorluğu döneminde Sargon ve veliahtları tarafından yönetilen Asur, Akad dili konuşulan şehir devletlerinden biriydi. Asur devleti, Akad İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra büyük bir imparatorluk haline geldi. İmparatorluk, M.Ö. 7. yüzyılın sonundaki çöküşünden hemen önce, en parlak dönemini yaşadı. Babil ise, M.Ö. 1894 civarında kurulduğunda, Mezopotamya merkezindeki 100 yıllık küçük bir şehir devletiydi. Babil İmparatorluğu, M.Ö. 1531'de ele geçirilene kadar 260 yıl boyunca varlığını sürdürdü. M.Ö. 626 ve 539 yılları arasındaki dönemde Babil, bölgede kendini Yeni Babil İmparatorluğu olarak tekrar öne çıkardı. Bu yeni imparatorluk da 539'da Persler tarafından yıkıldı. Persler de 335'e, yani Büyük İskender'in hüküm sürdüğü döneme kadar bölgeyi kontrolleri altında tuttu. İşte toplulukların şehir devleti olma ve ardından imparatorluklara evrilme süreci bu şekilde. Şimdi bölgeyi tanımaya, anlamaya devam edelim. Bu süreçlerde gelişen yerler neresi diye bakacak olursak, şehirleşmenin bol olduğu Orta ve Güney Mezopotamya. Çünkü, Fırat'ı bir ticari nehir olarak kullanıyorlar, bu sebeple de Fırat üzerindeki bütün kentlerin ekonomik olarak geliştiğini görüyoruz. Aslında bu süreçlerin kahramanları doğru zamanda ve doğru yerde bulunmalarının mükafatını almışlardır. Mevsimsel döngü, yüksek yağış alınmasıyla yaşanan ürün bolluğu ve kalitesi, zenginliği arttırıyor. Çünkü bu bölge insanı tarımsal faaliyetlerden elde ettiği gelirle geçiniyor. Ayrıca su onlar için çok önemli. Tarımdan elde ettiği artı ürünü direkt olarak satabiliyor. Bu organizasyonu çok iyi yapmayı becerenler, kent devleti olmayı başararak tarihe geçiyor. Ancak bunu iyi yapamayanlar, zenginleşen bu coğrafyada etraflarında kümelenmeye başlayan başka ihtiyaç sahiplerinin tehditleriyle karşılaşıyor. Bu tehditlerin en önemlisi Samiler. Bu gruplar yavaş yavaş zengin şehirlere kaymaya başlar ve buralarda bilinçli olarak nüfuslarını da arttırırlar. Ve buna bağlı olarak sosyal değişim başlar. En sonunda dönemi için çok uygar, çok eşitlikçi bir yapı olan Er Hanedanlığı yıkılır. Ve yerine Samiler geçerek bir Akad devletini kurarlar. Akad devleti kurulduğunda, eskisinin tam aksine adeta kendini ilahlaştırmış bir yönetici görürüz. Kanunlar, sosyal yapı, hiyerarşi, savaş taktikleri, hukuk, güvenlik yöntemleri değişse de, değişmeyen tek şey, ticari rotalar, gelir elde edilen yerler ve ulaşılacak ticari hedefler. Yani bölgede geride kaldığınız anda büyük bir çöküş kaçınılmaz oluyor. Çöküşten sonra bir bunalımlı dönem yaşanıyor. İşte o dönemde steplerden gelen göçebeler, zayıf kent devletlerinin içerisinde yayılmaya başlıyor ve bir topluluk haline geliyorlar. Sargon'un Akad devletini kurması da böyle oldu. Hangi dönemde hangi devlet kurulursa kurulsun, Akdeniz limanları daima parlayan yıldız olarak kalmıştır. Tabii aynı zamanda da, hedef. Öyleyse bu coğrafyada en genel haliyle 7 dönem dikkatimizi çekiyor. 1. Uruk dönemi, yani ilk şehir devletleri. 2. Bemdet Nasr dönemi. 3. Er Hanedanları dönemi. 4. Akad dönemi. 5. Yeni Akad dönemi. 6. Babil dönemi. 7. Pers dönemi ve 8. İskender dönemi. Kentler kuruldu,
Büyük yapılar yapıldı ve yıkıldı. Akkad Devleti'nin yayılımına baktığımızda, Mısır'la ticari ilişkileri var. Elam'la ilişkileri var. Elam M.Ö. 4. binden itibaren bölgede ekonomik, kültürel ve siyasal olarak büyük bir güç. Aslında bu bölgede M.Ö. 2. binde ve M.Ö. 1. binde Elamsız, yani İransız hiçbir adım atılamamıştır. Bunu yazılı belgelerle birlikte, diğer arkeolojik bulgular da destekler. Baktığımızda, Orta Doğu'nun M.Ö. 3. ve 2. bininden bu yana yaşadığı süreçleri bilmeden, bugünü değerlendirmemiz ve geleceği kurgulayabilmemiz imkansızdır. Bu coğrafya insanının sosyolojik yapısını çok iyi bilmek gerekir. Genişleme politikasına sahip bir devletin, öncelikle Basra Körfezi'nden Doğu Akdeniz'e ulaşan yol hattını elinde tutması gerekir. Bu bölgeye hakimseniz dünyanın zengini ve en güçlüsüsünüz. Liman vergilerinden elde ettiğiniz gelirlerle birçok şehri yıkıp yeniden sıfırdan kurabilirsiniz. Öyle büyük bir para girişi var. Zengin olduğunuz için büyük yapılar yapabiliyorsunuz. Savaşlarla birlikte köleleştirme de ortaya çıktığı için, bu bedava iş gücünü büyük yapıların inşaatında çalıştırabiliyorsunuz. Bu dönemde karşımıza çıkan ticari ve ekonomik sistem, M.Ö. 4. binde kurulan azık sistemidir. Bu sistem, etkilerini günümüze kadar gösterir. Azık sistemini, devlet adına herhangi bir ticari üretimde çalışanlara, bu çalışmalarının karşılığında devletin verdiği ücret olarak tanımlayabiliriz. Ancak bu ücret, sadece yaşayabilecekleri kadar buğday, şarap ya da arpa olarak veriliyor. Bu azık sistemi ilk şehirlerin kurulmasından itibaren var. Bu sistem M.Ö. 4. binin sonlarında kurulan bir sistem. Sonrasında ilk kentlerle beraber işin içine, fazla mal üretip bunu satma süreciyle beraber kölelik giriyor. Ama netleşmesi, resmi belgelere yansıması M.Ö. 4. bine denk gelir. Devletler kazandıkları savaşlarda ele geçirdiği insanları, köle olarak mimari yapıların inşasında kullanıyorlar. Bu durum M.Ö. 2. binde böyle. Kurulan sistem bu. Köle işçiliği hakim. Bu köleler genellikle zorunlu göçe maruz bırakılarak yurtlarından koparılmış insanlar oluyor. Ham maddeyi ucuza al, marka değeri ver, işle ve geriye pahalı olarak sat. Bu da kölelerin emeğiyle bedava yapılıyor. Elit kesimin kazancı böylelikle daha da artıyor ve yeni elit sınıflar doğuyor. Ama tüm bu süreçlerin altı, bilgiyle, kültürle, üretimle beslenmediği için çöküş kaçınılmaz oluyor. Okuduklarımızdan anladığımız, Irak coğrafyasında büyük devletler kurulabilmesine rağmen, Suriye'de büyük ölçekli devlet kurulamamış ve Suriye'de hep kent devletleri olmuş. Peki neden? Bütün savaş stratejileri, ekonomik politikalar ve temelde kurulmuş diplomasi. Bütün bunlar Mezopotamya'nın tam göbeğinde, yani bugün Irak dediğimiz topraklarda oluyor. Ve biz bunlara, bu kültüre, 800 yıl sonra Hitit devletiyle ulaşıyoruz. Yazıyı, M.Ö. 3500'de kullanmaya başlamış olan bu insanların, elbette ki edebi yönleri de var. Yazıyı, önce mal alış-satış, mal sayımı, muhasebe için kullanıyor, sonrasında bunu devlet sistemine geçirerek vergilendirmeyi yazıyla yapıyorlar. Kim ne kadar vergi verecek veya verdi, kayıt altına alınıyor. Çok fazla gelir elde edilen bir coğrafyada, yazıyı bilen ve bunu ticari faaliyetlerinde kullanan, elbette ki her zaman güçlü oluyor. Yazısıyla, bilgisiyle, birikimiyle. M.Ö. 2. bine geldiğimizde ise, devletlerin diplomasiyi öğrendiklerini, hatta bu konuda profesyonelleştiklerini görebiliyoruz. Şehir devletleri birbiriyle çatışma halindeyken, büyük devlet pastanın büyük dilimini kapıyor. Bu dönemde Anadolu da böyleydi. Küçük şehir devletleri vardı. Asur devleti de ticari yol ağlarını ele geçirmek için Anadolu'ya, Suriye'ye hatta Basra'ya ulaşıyor ve küçük küçük kent devletleri, Asur'un parçası haline geliyor. O yüzden M.Ö. 2. binin ilk çeyreğine, Asur ticaret kolonileri dönemi diyoruz. Suriye steplerinden gelen Amur'u baskısını ve göçebe halkları kontrol altına alabilmek için, Babil üzerinden büyük bir koruma hattı çekildi. Ancak bu hattın yıkılmasıyla karşımıza, Anadolu'nun ilk devleti Hititlerin de başına bela olan Amur'u devleti çıktı. Tampon bölge diyebileceğimiz bir bölgede kurulan Amur devleti, işine geldiğinde Hitit'le, işine geldiğinde İran'la ya da Babil'le işbirliğine giden, hangisi güçlüyse onun yanında yer alan bir devletti. Anadolu'da Hititler kurulana kadar belli başlı kent devletlerinin ticaret üzerinden bir gelişimi söz konusu. Dolayısıyla M.Ö. 2. bini incelerken merkezler üzerinden incelemeliyiz. Batı Anadolu'daki kentler, rahat kentlerdi. Çünkü coğrafya çok müsait, her şey çok rahatlıkla yetiştirilebiliyor, ulaşım olanakları rahat, suyu bol akan nehirler var, onlardan faydalanılıyor. Doğal güzellikler, imkanlar çok fazla.
Yılın 4 mevsiminde ürün alınabiliyor olması büyük bir nimet mesela. Yani Batı Anadolu'da aç kalınmıyor, çok verimli topraklar var. Maalesef Orta ve Doğu Anadolu'da bu imkanlar yok. Karadeniz ve Marmara'da öyle sayılır. Dolayısıyla Anadolu'nun batısı, en rahat şekilde yaşanabilecek, çok fazla emek harcamadan ürün alınabilecek bir bölge. Ve bu coğrafyada yaşayan insanların kültürleri de farklı. Bu durum tasvir sanatına da yansır, üretime de yansır, seramikler üzerindeki bezemelere hatta konut yapılarına da yansır. Örneğin sur duvarlarına pek ihtiyaç duymamışlardır. Sonraki süreçte, olasılıkla yöneticinin kafasındaki güçlü olma arzusunu göstermek istemesi nedeniyle sur duvarları yapmaya başladılar. Yani Batı Anadolu'da sur duvarı oluşumu, bir nevi çok moda bir yapı olmaya başladıktan sonra görülmeye başlar. Sonrasında da belli tehditler alınmaya başlanmasıyla, iyice yaygın hale gelir. Batı Anadolu aynı zamanda doğudan gelen kervan ticareti yollarının, İran, Mezopotamya ve Kafkasya üzerinden gelen ticaret yollarının bir kesişim noktasıdır. Orta Anadolu'da, Elazığ, Kayseri, Burdur ve Isparta güzergahından gelen yollar Afyon'da kesişir ve buradan da 3 çatal şeklinde yol alarak kuzeyden güneye, Küçük Menderes, Gediz, Büyük Menderes hattından geçerek, İzmir'e, Ege adalarına, Girit'e oradan da Yunanistan'daki Miken kentine doğru yol alır. Önceleri Minos'la kurulan sıkı ticari ilişkiler, sonrasında Miken'le kurulur ve 2. binin ortasından itibaren yani 1500'lerden itibaren, Miken'den Milet'e, çok net olmamakla birlikte bir kolonizasyonu işaret eder. Yapılan kazılar bu bölgede Mikenli tüccarların aktif olduğuna işaret ediyor. Burada özellikle M.Ö. 2. binin başında ve ortasına kadar olan dönemde, yerel üretimler söz konusu, bunun yanı sıra dışarıdan ithal edilen Mısır ve Orta Anadolu'dan gelen örnekler de var. Bu da bizi tam bir Akdeniz ticareti bağlamına çeker. Değişimler hep belli başlı dönemlerde olur. Savaşın getirdiği sonuçlar tamamen bir değişimin sebeplerinden sayılabilir. En başta değişim savaş teknolojisiyle başlar. Savaşların gayesi de, tamamen ticaret merkezlerini ele geçirmek, hakimiyet altına almak düşüncesiyle ilişkilidir. Aynı şekilde M.Ö. 3. binin ikinci yarısından itibaren bu durumun netleştiğini görüyoruz. Ticaret rotalarını, ticaret merkezlerini ele geçiren topluluklar ya da devletler, her zaman zenginleşmeye başlar. Bu zenginliği belirleyen 3 maden var. Altın, bakır, kalay. Bakırla kalayın karıştırılıp tunç elde edilmesi ve tunçun savaş teknolojisinde kullanılması çok önemlidir. Yapılan kazılarda ele geçen ağırlıklardan, ticarette tartı sistemini ve ağırlıkları kullanarak ticari organizasyonlarını kolaylaştırdıklarını anlayabiliyoruz. Bütün bu çok iyi organize edilmiş ticaretin karşısında, belli başlı yerleşim birimlerinin refah içinde yaşadığını, dolayısıyla bu yerleşim birimlerinin ticareti iyi organize ettiklerini ve bu anlamda dış ilişkilerini de çok iyi kurduklarını görüyoruz. Bu yerleşim merkezlerinden birisi de Troya kentidir. Günümüzde denizden 3-4 kilometre içeride olan Troya kenti, bir zamanlar deniz kenarında, boğaz girişine hakim, boğazlardaki ticareti çok iyi kontrol edebilen bir konumdaydı. Karadeniz'den ve Balkanlardan gelen ticareti çok iyi gözlemleyebiliyorlardı. Dolayısıyla hem Karadeniz, hem Balkanlar, hem de Anadolu deniz ticaretini kontrol altında tutuyorlardı. Troya kenti hem karayolu ticaret ağını hem deniz yolu ticaret ağını kontrol altında tutabilen stratejik bir noktada bulunuyordu. Bu ticari rotaların aynı zamanda askeri rotalar da olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda konumunun önemini daha iyi anlayabiliriz. Geçen zaman içerisinde akarsu ve denizin getirdiği alüvyonla dolan bu hat, Troya kentinin denizle bağını koparmıştır. Bir sonraki videomuzda Troya kentini inceleyeceğiz. İncelemeye Troya 4 ve Troya 5'ten başlayacağız. Çünkü 4 ve 5 Orta Tunç Çağı'na geçişi ve Orta Tunç Çağı'nın, yaklaşık olarak M.Ö. 1800'e kadar geçirdiği mimari gelişimi bize gösterecek. Bu bağlamda hem deniz hem kara rotalarını ele alacağız. M.Ö. 2000 öncesi ve sonrasında, Anadolu özelinde Mezopotamya coğrafyasında yaşanan kentleşme sürecini yorumladığımız bu videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, esen kalın.